Selam. Bu videoda size evde bira yapımından bahsedeceğim ve bunu en masrafsız, en kolay nasıl yapabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz şey bira yapım kovası üzerindeki termometre. Sağda bira kapağı vardı. Hemen sola döndüğümüzde sarı kapaklı olan biranın ham maddesi malt özü. 2 tane de kap var ve bir tenceremiz var. Bunlar diğer malzemelerimiz. Şeker, su ve ortadaki karıştırma çubuğu arındırıcılar, kovanın musluğu, kaynattığım suyu sonra ısısını azaltmak üzere 2 kaba ayrıştırıyorum. Pembe kabı 30-40 derece civarlarına indireceğim. Üzerine soğuk su ekleyip ve içine o sarı kapaklı malt özü kutusunu koyacağım. Böylelikle öz pekmez gibi şu an daha akışkan hale gelecek. Kovaya eklerken işimiz kolaylaşacak. Evet, şu an gördüğünüz gibi soğuk suları ekliyorum. Şu an eklediğim kaba, mor kaba, durulamalı temizleyicimizi ekleyeceğiz. 1 litreye ortalama 2,5-3 kaşık ekliyorsunuz ve devamında iyice karıştırmanız gerekiyor. Ekledikten sonra görüyorsunuz, markasını da görebilirsiniz bu şekilde ve iyice karıştırıyoruz. Bunu uyguladıktan sonra mutlaka iyice duruluyorsunuz. Zaten oraları da göreceksiniz birazdan. Evde bira yapımındaki en meşakkatli ve en önemli süreç bu malzemelerin temizliği. Çünkü eğer en küçük bir mikrop dahi olursa, bakteri olursa bu bira hem tadı değişir hem de bozulur. O yüzden temizliğe dikkat ediyoruz. Durulamalı temizleyicinin içine soktuğum bira musluğunu ve contaları şu an iyice yıkıyorum. Burada siz hızlandırılmış olarak görüyorsunuz ama yarım dakika 40 saniye iyice yıkayın, arındırın. Contanın birini takıyorum. İçten de diğer lastiğini yerleştiriyorum. Ve üstüne iyice baskıyla sıkacağım. Çok fazla sıkmayın ama yine de iyi bir şekilde sıkıştırın. Şu an su akıtıp akıtmadığına bakmak için su dolduracağım. Musluğun biraz üstüne gelecek seviyede suyu doldurun ve kenara koyun. 20 dakika 30 dakika yapın bunu. Bekleyin. Siz benim gibi yapmayın ve kovayı önden kontrol edin. Çünkü sular kaynarken çok zamanınız olmayacaktır. O yüzden bu süreçleri yapmadan önce, yerine getirmeden önce akıtıp akıtmadığını kontrol edin. Eğer akıtıyorsa baştan açıp sıkın. Çok sıkarsanız bozulur ve çizilir. Bu da olumsuz etki bırakır biranızda. Görüyorsunuz şu an tencerenin içine 3,5 litre ortalama içme suyu koyuyorum. Mutlaka içme suyu olacak. Ve bira yapımında kullandığınız su tamamen dışarıdan aldığınız sterilize olmuş hazır su olmak zorunda. Ve koyduğum suyu kaynatıyorum. Bira malzemelerini kovanın içinde bu suyla eriteceğim. Ve evet, musluğun su sızdırmadığını görüyorum ve şu an kovayı boşaltıyorum. Burada Bilgehan'ı görüyorsunuz. Kendisini çekmiş. İyice boşaltın ve kenara koyun. Dilerseniz bu musluğu yukarı kaldırabilirsiniz çevirerek. Dönebilir bir musluk o. İçine durulamalı temizleyiciyi koyuyorum ve elimle her tarafına iyice temas ettirmeye çalışıyorum. Siz bunu bir süngerle yapabilirsiniz. Elinizi bazen tahriş edebiliyor. Ben daha hızlı olması için videoda elimle yaptım. Temiz bir bez veya süngerle yapmanız çok daha kolay olur. Bu şekilde her tarafına temas etmesini sağlıyorsunuz. Ve içine hava kilidiyle karıştırma çubuğunu da atıyorsunuz. İyice temizliyorsunuz. Hava kilidini tamamen durulamalı temizleyiciden arındırıyoruz. Yine burada hızlandırılmış görüntü izliyorsunuz. Siz daha dikkatli olun. Özellikle karıştırma çubuğu için de aynısı geçerli. İyice yıkayın. Kabağın üzerine boşaltıyorum kovanın içindeki temizleyiciyi ve bunu da iyice yıkayıp durulayacağım. Her tarafına
temizleyiciyi de boşaltıyorum ve kovayı 3-4 kere biraz doldurup çalkalayıp boşaltacağım. Görüyorsunuz, her tarafına temas etmesi gerekiyor suyun, tamamen durulanması gerekiyor. Hızlandırılmış ve kesilmiş şekilde izliyorsunuz şu an. Mutlaka bira kovasının her tarafını iyice durulayın ve hiçbir yerinde su temas etmeyen nokta kalmadığından emin olun. Şu an musluktan içindeki suyu boşaltıyorum. Musluğun da tamamen temizlenmesi adına kalan temizleyici ıslaklığının, içinde kalan temizleyicinin gitmesi adına musluktan da 2 kere 3 kere su geçirmenizi tavsiye ederim. Böyle eğebilirsiniz tamamen gitmesi için. Ve durulamasız temizleyicimizi 1 litre temiz içme suyuna ekliyorum. Bunu durulamayacağız. Gıdada kullanılan bir temizleyici ve herhangi bir şekilde sağlığa zararı yok. 1 litreye ortalama 1,5 mililitre ekliyoruz ve iyice çalkalıyoruz. Köpürtüyoruz. Tamamen kovanın içine boşaltıyoruz durulamasız temizleyicimizi. Kapağını iyice kapatıyoruz ve elimizi üstteki deliğe koyarak bunu her tarafına temas edecek şekilde çalkalayacağız. İyice çalkalayın ve devamında kapağı açıp içine hava kilidi ve karıştırma çubuğunu koyacağız. Şuradaki mandaldan kapağı açabilirsiniz. Ve evet, içine atıyorum karıştırma çubuğu ve hava kilidini. İyice temizliyorum, onların da her tarafına temas etmesini sağlıyorum. Köpüğü uzaklaştırmaya çalışmayın. Bu köpük o yüzeylerdeki mikropların ölmesini ve temiz kalmasını sağlıyor. Bir yandan suyumuz kaynamış, suyumuza bakıyoruz. Ve maltözümüz de artık ısınmış vaziyette. Burada açma yeri olmadığı için elimle açamayınca bıçakla o folyoyu kesiyorum ve maltözünün kapağını açıyorum. Maltözünü kovaya boşaltıyorum. Bu arada köpüğü azaltmak isteyenler kovayı ters çevirip bekletebilirler maltözünü dökene kadar. İyice boşaltıyoruz ve kenara koyuyoruz, atmayın onu. 2 kilo şekerimizi de boşaltıyoruz. Kaynar suyu dibinde biraz kalacak şekilde kovanın içine döküyorum ve kalan suyu da az önce kenara koyduğumuz malt özü kutusuna koyup dibini almak için kullanıyorum. İyice çalkalayın ve dökün. Dibinde biraz daha kalacaktır. Buraya temiz suyumuzu döküyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Şekerin ve malt özünün iyice eriyip homojen olarak dağılması gerekiyor. Bu işlemleri yaparken musluğu havaya doğru kaldırın ve kapalı olduğundan emin olun. Gördüğünüz şişeleri kovaya boşalttık ve şu an ben biraz daha su ekliyorum 23 litreye tamamlayabilmek için. Ve görüyorsunuz 23 litreye tamamlandı kova. Yandaki litre göstergesinden buna bakabilirsiniz. Ve şu an 29 derecede. Benim için meyvemsi tatlar çok sorun olmayacağından birayı 29 derecede mayalayacağım. Ama siz 18-20 derecelere indirirseniz çok daha sağlıklı olur. Meyvemsi aromalar oluşmamış olur biranızda. 23 litreye tamamladıktan sonra kovayı iyice çalkalamanız gerekiyor ki içinde oksijen oluşsun ve mayalar onu tüketebilsin. Çalkaladıktan sonra kapağı açıyorsunuz ve bu şekilde köpüklü bir görüntü oluşuyor. Bu köpüğün üstüne mayayı iyice serpiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kovanın kapağını iyice kapatıyorsunuz. Bilgehan burada size mayanın kutusunu gösteriyor.
fermantasyonda olacak. Ve fermantasyon bittiğinde hava kilidindeki su ilk haline, yani eşit